Bu gece sanat tarihinin en büyüleyici figürlerinden birinin hikayesine adım atıyoruz. Hayatının büyük kısmını yatakta geçirmek zorunda kalan ama kırılmış bedenini Meksika'nın en değerli kültürel miraslarından birine dönüştüren bir kadının hikayesine. Onun yüzünü artık her yerde görüyoruz. Tekila şişelerinden bez çantalara, posterlerden tişörtlere kadar. Ve çoğu başkandan daha kolay tanınan o tek kaş. Ama ikonun ardında çok daha derin bir şey vardı. Acıyı tuvale dönüştürmeyi bilen bir kadın. Eğer çalışmalarımızı beğenirseniz, abone olmanız ve beğen butonuna dokunmanız, bu hikayelerin daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olur. Yorumlarda da bize bir sonraki bölümde kimin hayatını dinlemek istediğinizi yazmayı unutmayın. Frida Kahlo'nun hikayesi defalarca anlatıldı. Ama hangi versiyona bakarsanız bakın, değişmeyen tek şey onun dayanıklılığıdır. Çocukken Meksika devrimine tanıklık etti. Ve tüm bunlar boyunca kimi zaman yatakta, kimi zaman tekerlekli sandalyede, kimi zamansa vücudunu boydan boya kaplayan alçılar içinde resim yaptı. Yüzlerce otoportre yaptı. İnsanları rahatsız eden şeyleri çizdi. Ama bu kibirden değil, bir zorunluluktan kaynaklanıyordu. Bir keresinde şöyle demişti: "Ben kendimi resmediyorum. Çünkü çoğu zaman yalnızım. Ve çünkü kendimi en iyi ben biliyorum." Şimdi bu olağanüstü kadının yolculuğuna birlikte çıkalım. Doğduğu Coyoacan'daki mavi evden onu ölümsüz kılan sanatına doğru. Londra Caddesi'ndeki mavi ev. Hikaye 1907'de başlıyor. Ya da belki 1910'da. Çünkü Frida kendi doğum yılı konusunda kararsızdı. Tıpkı bazılarının 2 anahtar takımı saklaması gibi onun da 2 tarihi vardı. Resmi kayıtlara göre 6 Temmuz 1907. Ama onun tercih ettiği tarih 1910'du. Çünkü o yıl Meksika devrime patlamıştı. Ve Frida kendi hayatının başlangıcını ülkesinin yeniden doğuşuyla bir tutmayı seçmişti. Meksiko City'nin hemen dışında, sessiz Coyoacan mahallesinde, gökyüzünün derin mavisiyle boyanmış bir ev vardı. Bugün herkes onu Casa Azul, yani mavi ev diye biliyor. Ama o zamanlar sadece kendini yeniden var etmek için okyanusu aşan bir adamın yaptığı sağlam bir evdi. Adamın adı Guillermo Kahlo. Doğduğunda Wilhelm'ti. Almanya'dan gelmişti. Epilepsisini, kökenini, geçmişini biraz da içine gömüp burada yepyeni bir hayata başlamıştı. Fotoğrafçılığı seçti. Çünkü fotoğraf onun için yeni bir dildi. Objektifinden Porfirio Diaz'ın ihtişamlı Meksikasını yakaladı. O ihtişamın son altın yıllarının izlerini. Onu karanlık odasında hayal edin. Kimyasalların keskin kokusu havada. Ve evin bir köşesinde küçük kızı oynuyor. İnsanlar onun babasının gözlerine benzediğini söylerdi. Karanlık, derin, fazlasıyla gören gözler. Annesi Matilde, Oaxaca kökenliydi. İspanyol kanıyla yerli kökler onda buluşmuştu. Duaları da öyleydi. Biraz Katolik, biraz eski inançlar. Küçükler ise erken öğrendi. Sevgi zor zamanlarda şeker gibi rasyonlanabilirdi. Frida annesini bir gün gizlice kilerde ağlarken gördüğünü hep hatırlayacaktı. Çocuk aklıyla kimsenin görmediğini sandığı o anı hafızasına kazıdı. Ve böyle anılar insanın içinden hiç silinmez. O evin dışında Meksika kabuk değiştiriyordu. Devrim başlamıştı. Ama Coyoacan'da ilk başta pek hissedilmiyordu. Savaş uzaklarda, kuzeyin kasabalarında ve güneyin tarlalarında sürüyordu. Yine de bir gün Zapatista askerleri sokaktan geçtiğinde Matilde gümüşleri sakladı. Kızlarını arka odalara topladı. Küçük Frida ise yüzünü cama yaslayıp askerlerin geniş şapkalarına, güneşte parlayan tüfeklerine büyülenmiş gibi baktı. Mavi ev, Londra ve Allende caddelerinin köşesinde sanki parlak bir fikir gibi duruyordu. Odaları, ortasında organ kaktüslerinin yükseldiği avluya açılırdı. Bougainvillea mor çiçeklerle duvarları tırmanır, meyve ağaçları dallarını limon ve portakallarla doldururdu. Ama çoğu toplanmazdı. Düşer, yarılır ve yaban arılarını kendine çekerdi.
Yıllar sonra Frida ailesini bu bahçeden yükselen bir ağaç gibi resmetti. Küçük bir kız elinde herkesi birbirine bağlayan kırmızı bir kurdele tutuyordu. Gökyüzünde büyük anneler ve büyük babalar sanki azizler gibi süzülüyordu. Anne babası düğün kıyafetleriyle. Kardeşleri tutamayacağı bir buket gibi sıralanmış ve arka planda küçük bir ev, oyuncak gibi. Ama kökleri derinlere inmiş. Sanki ev de ailenin bir parçasıymış gibi. Sanki duvarları her şeyi hatırlıyormuş gibi. Frida 6 yaşındaydı ve dünya bir yatak odasının boyutuna küçülmüştü. Polio ona sessiz bir hırsız gibi yaklaştı. Sağ bacağındaki gücü çaldı. Onu 9 ay boyunca tavana bakmaya mahkum etti. Önce ateş gibi başladı. Sonra hiç dinmeyen, derin bir ağrıya dönüştü. Sanki hiç bitmeyen bir diş sızısı gibi. Bacağı incelmeye başladı. Kaslar eridi, kemikten çekildi. Ona ait olmayan bir şeye dönüştü. Annesi Matilde, dualar mırıldanarak başucuna gelir, geceden kalma çorbalarıyla ilgilenirdi. Babası Guillermo ise akşamları yatağın kenarına oturur, kızına başka bir dünyanın kapılarını açardı. Ona ışığı gösterirdi. Gölgelerin zamanı nasıl anlattığını, insanların görmediği küçücük detayları fark etmenin nasıl bir armağan olduğunu. Frida sonunda yeniden ayağa kalkabildiğinde sağ baldırı sol bacağından daha inceydi. Ayağı büyümeyi bırakmıştı. Okula döndüğünde çocuklar acımasızlıkta ustaydı. Ona şarkı yapar gibi alay ettiler. Frida pata de palo, Frida tahta bacak. O ise saklanmayı öğrendi. İnce bacağına 3 çorap giydi, bazen 4. Özel yaptırdığı yüksek topuklu botlarla yürüyüşünü dengelemeye çalıştı. Ama yine de fark ettiler. Çocuklar her zaman fark eder. İşte bu yüzden kendine bir kaçış kapısı kurdu. Gerçek bir kapı değil, daha iyisi. Pencereye nefesini verip camı buğuladı. Parmakla bir kapı çizdi. O kapının ardında başka bir kız vardı. Onu bacağı yüzünden asla yargılamayan, asla bakmayan, mükemmel bir arkadaş. Birlikte dans ederlerdi. Yerçekiminin farklı çalıştığı, bacakların önemli olmadığı bir yerde. Uçabildikleri bir yerde. Ama Guillermo'nun başka bir ilacı vardı. Kızının yalnızca hayallerde yaşamasına izin vermeyecekti. Ona yüzmeyi öğretti, bisiklete bindirdi. Düşe kalka koştu yanında, pes etmedi. Mahallede oğlanlarla futbol oynattı. Avluda boks yaptırdı. İnce kollarıyla gerçek yumruk atmayı öğrendi. Böylece Frida 2 kişiye dönüştü. Bir yanda sessiz kız, buğulu camlarda gizli kapılar çizen. Diğer yanda ise küfürbaz, kavgacı, kendinden 2 kat büyük olanları yere seren cesur kız. İkisi de gerçekti ve ikisi de gerekliydi. Solgun bacağı onu farklı kılmıştı. Ama farklı olmak, zayıf olmak demek değildi. O 1,5 bacakla koşmayı öğrenmişti. Çoğu insanın 2 bacakla yapamadığını. Ağaçlara tırmandı. Annesini korkudan bayıltacak kadar yükseklere çıktı. Ve yıllar sonra resimlerinde kendini omuzlarından çıkan kanatlarla tasvir etti. Ama bunlar melek kanatları değildi. Daha tuhaf, daha mekanikti. Sanki bedenin bir gün seni yarı yolda bırakabileceğini biliyor gibiydi. Ama aynı zamanda yeni uçma yolları da inşa edebileceğini. 1922 Meksiko City'nin kalbinde yükselen Ulusal Hazırlık Okulu. Öğrenciler için bir kale gibiydi. İçeri giren 2000 öğrenciden sadece 35'i kızdı. Ve o yıl 14 yaşındaki Frida da o kapıdan geçti. Okul örgülerini bırakıp yepyeni bir kimliğe bürünmüştü. Pantolonlar, aylarca biriktirerek aldığı deri ceket. Diğer kızlar pileli etek giyerken o oğlanların dikkatini dağıtacak her şeyi seçiyordu. Frida daha ilk günden fark edilmek için değil, kendi olabilmek için farklıydı. O okul aslında Meksika'nın da kendini yeniden yarattığı yerdi. Avluda öğrenciler Marx'tan, doğadan, gelecekten bahsederken ellerinde sokak satıcılarından alınmış takolar vardı. Duvarlar ise kendisi birer ders kitabı gibiydi. Bakanlığın görevlendirdiği sanatçılar taşların üstüne tarih yazıyordu. Silinemeyecek murallarla. Frida kısa sürede Cachuchas grubuna katıldı. Taktıkları şapkadan adlarını alan bu 7 öğrenci, zekayı bir silah, kuralları ise sadece bir öneri olarak görüyordu. Liderleri Alejandro Gomez Arias'tı. Felsefeyi parçalarına ayırabilen ama aynı zamanda mükemmel bir şaka planlayabilen keskin bir zihin.
Onun karanlık gözleri Frida'nın şakalarına gülüyordu. Onlar tam anlamıyla birer kaos uzmanıydı. Ciddi toplantılarda havai fişek patlatıyor, kütüphane koridorlarında eşeğe binip dolaşıyorlardı. Toynak sesleri mermer zeminlerde yankılanıyordu. Ve bir gün Frida, Diego Rivera'yı gördü. Bolivar Amfiteyatrosu'nda iskelede çalışıyordu. Koca gövdesiyle. Bir elinde fırça, belinde tabanca. Arkadaşları onu toz içindeki şişman bir adam olarak gördü. Frida ise başka bir şey. Duvarları canlandıran, işi kutsal bir ayine çeviren bir sanatçı. Dostu Adelina'ya hava durumu hakkında konuşur gibi bir gün onun çocuğunu doğuracağını söyledi. Ama Diego'nun hikayesi yarına aitti. Bugün Alejandro'nundu. Boş sınıflarda gizli öpücükler, ders aralarında geçen aşk mektupları, en güzel el yazısıyla süslenmiş sayfalar. Alejandro hızlı konuştuğu gibi hızlı yazıyordu da. Alman sevgi sözcüklerinden sokak İspanyolcasına, okudukları kitaplardan alıntılara atlayan bir akış. Zihni hiç durmazdı, kalbi de öyle. Kaçuças okulu adeta kendi tiyatrolarına çevirdi. Bir keresinde merdivenleri sabunlayıp kibirli profesörleri kaydırdılar. Başka bir gün sıkıcı bir öğretmeni kovdurmak için dilekçe hazırladılar. Ama imza listesine sahte isimler yazdılar. Mesela Habetiko. Ki bu ayakkabı cilası dondurması gibi saçma bir şey demekti. Yönetim fark etmedi bile. Çünkü onlar yeni Meksika'yı inşa etmekle meşguldü. Çocukların oyunlarına bakmaya vakitleri yoktu. 3 yıl böyle geçti. Latince fiiller öğrenmek, komünist teori tartışmak, Hegel okumak ve aşk mektupları yazmak. Diego duvarlarda dünyanın yaratılışını boyarken Frida da kendi yaratılış hikayesini planlıyordu. Ve artık o eski, soluk bacaklı kız gitmişti. Onun yerinde bir odaya girer girmez tüm bakışları üzerine çekebilen genç bir kadın vardı. 17 Eylül 1925. Sıradan bir öğleden sonraydı. Ama birkaç dakika içinde her şey değişecekti. Frida ve sevgilisi Alejandro, harcamamaları gereken birkaç pesoyla ahşap bir otobüse binmişlerdi. Çocuk oyuncağı gibi parlak renklere boyanmış bir otobüs. Arka sıralarda oturuyorlardı. Belki kitaplar hakkında konuşuyorlardı. Belki politika. Ya da Alejandro'nun ailesinin onu asla kabul edip etmeyeceği üzerine. Sonra bir tramvay yanaştı. Tanıklar hızının o kadar da fazla olmadığını söyledi. Ama bazen felaketler öyle olur. Yavaş, tezdeç, tembelce, kaçınılmaz. Otobüs ahşaptı. Darbelere dayanmak için değil, sadece güzel görünmek için yapılmıştı. Çarpışmayla birlikte parçalandı. Sanki hep parçalanmayı bekliyormuş gibi. Ve o ses, düşünceleri unutturan o ses. Bir metal korkuluk koptu ve Frida'yı buldu. Sanki özellikle onu arıyormuş gibi. Sol kalçasından girip pelvisinden geçti. Bacaklarının arasından çıktı. Fizik açıktı. Ama anlamı ömrünü alacaktı. Otobüste biri altın tozu taşıyordu. Belki boya için, belki küçük bir el işi. Paket patladı. Kaosun içinde Frida'nın kıyafetleri yırtıldı. Kanlar içinde altın tozuna bulanmış halde yatıyordu. Sokakta insanlar ona bakıp "La bailarina" dediler. Dansçı, dansçı, sanki bu korkunç sahneye bir anlam vermek ister gibi. Yakındaki bir binaya taşıdılar. Bir bilardo masasının üzerine. Birinin cuma gecesi oyunu. Şimdi kırık bir kızın çığlıklarıyla kesiliyordu. Alejandro neredeyse hiç yara almadan çıkmıştı. Sevgilisinin gözlerinin önünde başka birine dönüşmesini izliyordu. Doktorlar hasarı sayarken adeta bir yıkım raporu çıkıyordu. Omurga 3 yerden kırık. Pelvis parçalanmış. Sağ bacak 11 yerden kırık. Sağ ayak çıkık ve ezik. Omuz çıkık. 2 kaburga kırık. Ve korkuluğun en acımasız yarası. Frida'nın gizlice sakladığı masumiyeti de elinden almıştı. Kızıl Haç Hastanesi'ne götürüldü. O geceyi atlatmasını beklemiyorlardı. Sonra haftayı. Ama insan bedeni tahmin ettiğimizden çok daha dayanıklıydı. Yine de her şeyin bir bedeli vardı. 1 ay boyunca sırt üstü yatacaktı. Boynundan kalçasına kadar alçıya sarılı.
kırık bir heykel gibi. Ebeveynleri hastaneye geldi. Matilde günlerce konuşamadı. Sanki kelimeler de ondan çalınmıştı. Guillermo. Bir öğleden sonra 10 yıl yaşlanmıştı. Kızlarını poliodan sonra bir kez yeniden inşa etmişlerdi. Ama şimdi evren onlardan daha az umutla ve daha az malzemeyle bir kez daha aynı şeyi istiyordu. Hastanede geçen bir ayın ardından Frida tekrar Coyoacán'daki evine döndü. Yıllar önce polionun onu tutsak ettiği odasına. Tavan hala aynıydı. Yeni çatlaklar ezberlenecek. Ama his değişmemişti. Hayat başka yerdeydi. Farkı şuydu. Bu kez ceza çok daha uzundu. Boynundan kalçasına kadar alçılarla aylarca kıpırdayamayacaktı. Sanki kendi bedeninde diri diri gömülmüş gibiydi. Başta sıkıntı en zoruydu. Evdeki her şeyi 2 kez okudu. Ziyaretçiler seyrekleşti. Alejandro'nun mektupları bile kısaldı. Üniversitenin meşguliyetlerinden bahane doluydu. Frida onun kendisinden uzaklaştığını hissediyordu. Sanki kıyıdan ayrılan bir tekneyi izlemek gibi. Ama o tekneyi durdurmak için hiçbir şey yapamıyordu. Sonra babasının yıllardır bir köşede unutulmuş boya kutusunu buldu. Guillermo, fotoğrafçılığa geçtiğinden beri dokunmamıştı. Frida suyu ister gibi istedi onu. Annesi Matilde bu renklerin kızını biraz susturabileceğini düşündü. Ağlamalarını, gecenin tuhaf saatlerinde gelen hıçkırıkları yatıştırabileceğini. Özel bir şövalye yaptılar. Gösterişli değildi. Ama Frida sırt üstü yatarken resim yapmasına izin veriyordu. Yatağının kanopisine bir ayna yerleştirildi. Eğer gün boyu bakacağı tek şey olacaksa neden kendi yüzü olmasındı? İlk otoportresini 1926'da yaptı. Kadife bir elbiseyle kendini çizdi. Hiç sahip olmadığı ama hayalini kurduğu bir kıyafette. Kendini olduğundan güzel boyadı. Ama aynı zamanda daha hüzünlü. Sanki ayrılıklardan sonra çekilen bir fotoğraf gibi kimin neyi kaçırdığını göstermek istercesine. Tablosunu Alejandro'ya gönderdi. Yanına da talimat yazdı. "Düşük as, bana bakıyormuşsun gibi." Muhtemelen astı. Ama Frida asla sormadı. O da asla söylemedi. Ve böylece durdurulamayacak bir şey başlamış oldu. Ayna onun fark etmediği şeyleri gösterdi. Acının dudaklarının kenarında nasıl saklandığını, kaşlarının kavgaya mı yoksa aşka mı karar veren 2 kuş gibi birbirine nasıl yaklaştığını. Frida kendini tekrar tekrar boyamaya başladı. Her portre anlayacak birine yazılmış bir mektuptu. Sonraki 3 yıl bitmek bilmeyen ameliyatlarla geçti. Doktorlar bir ameliyat diğerini getirir derdi. Açtılar, yeniden düzenlediler, tekrar kapattılar. Her seferinde biraz daha kötü iyileşti. Ama her seferinde biraz daha iyi resim yaptı. Fırçalar artık parmaklarının uzantısıydı. Renkler ondan önce neye ihtiyacı olduğunu biliyordu. "Ben kendimi boyuyorum. Çünkü çoğu zaman yalnızım." Bunu sonradan söyleyecekti. Ve en iyi bildiğim özne kendimim. Ama bu sadece yarısıydı. Kendini boyuyordu çünkü kontrol edebildiği tek şey kendisiydi. Aynada, boyada. Hem bütün olabiliyordu, hem kırık. Ve kimse hangisinin gerçek olduğunu söyleyemezdi. 1928. Frida artık yürüyebiliyordu. Tam anlamıyla değil ama yeniden hayatta gibiydi. Diego Rivera'yı Eğitim Bakanlığı'nda buldu. O sırada işçileri ve makineleri hükümet duvarlarına boyuyordu. Frida söyleyeceklerini defalarca prova etmişti. Yanında gazete kağıdına sarılı 3 tabloyla geldi. İskele en az 4 ila 5 metre yukarıdaydı. Ama Frida ona eşitler gibi seslendi. "Aşağıya in. Bana açıkça söyle. Zamanımı boşa mı harcıyorum?" Diego 300 kiloluk gövdesiyle önemini bilen bir adam gibi hareket etti. Ama Frida'nın tablolarına baktığında yüzünde bir şey değişti. Ondan sonraki pazar, Diego davetsiz ama beklenen bir misafir gibi Casa Azul'a geldi. Guillermo kapıyı açtı, biraz eğreti duran takım elbisesiyle "Kızımı boyayan bu mu?" der gibi bakıyordu. Matilde en iyi porselenlerde kahve ikram ederken, Diego evin her köşesindeki tuvalleri inceledi. "Yetenek var," dedi.
Sanki başka bir dünyaya geçiş pasaportu veriyormuş gibi. Önce her pazar gelmeye başladı. Sonra çarşambalarda. Derken istediği zaman gelir oldu. Üstelik hala öfkeli ve güzel Lupe Marin'le evliydi. Kızdığı zaman eşyaları fırlatan Diego'nun ikinci karısı. Frida'nın ailesi bu gelişmeleri çaresizce izliyordu. Ameliyatlardan hala kırılgan olan kızlarının kadınları koleksiyon gibi biriktiren adam tarafından kur yapıldığını. Onlar buna fil ve güvercin evliliği dediler. Ama Diego'nun parası lazımdı ve Frida çoktan kararını vermişti. Onun göbeğini, ününü, fazlalıklarını aşarak baktığında başka bir şey görüyordu. Sanat uğruna acıya değecek birini. 21 Ağustos 1929'da Coyoacán belediye binasında nikah kıyıldı. Frida, hizmetçisinden ödünç kıyafetlerle geldi. Üzerinde Diego'nun muralinden çıkmış gibi görünen geleneksel bir Tehuana elbisesi vardı. Babası sarhoşluğun da etkisiyle herkese bu bir trajedi dedi. Diego daha da sarhoştu. Partide tabancasını çekip havaya ateş açtı. Misafirler masaların altına saklanırken. Lupe Marin yani eski eş düğüne davetsiz katıldı. Frida'nın karşısına geçti. Eteğini kaldırdı. "Bu bacaklara bakın. 2 çubuk. Beni bunun için mi bırakıyorsun?" dedi. O an herkes sustu. Bir tek Diego'nun kahkahası duyuldu. Çünkü o sahneyi komik bulmuştu. Ama Frida orada etekleri hala kalkık halde dururken gülümsedi. Çünkü sözler hakaret değil, iltifat gibi gelmişti. Evlilik böyle başladı. Kamusal skandallar ve özel şefkat. Diego günlerce ortadan kaybolur. Döndüğünde sıva tozuyla ve başka kadınların kokusuyla gelirdi. Frida yokluğunda boyamayı öğrendi. İnsan dolu bir evin içinde yalnız kalmayı öğrendi. Diego'yu sevmek, tutulamayan birini sevmekti. Elleriyle suyu yakalamaya çalışmak gibi ve parmaklarının arasından sızmayan her damlaya şükretmek. Frida'nın dönüşümü yavaş başladı. Sonra bir sabah aniden tamamlandı. Önce bir rebozo şal, sonra işlemeli bir bluz. Derken Frida odasından çıkıp tüm görkemiyle bir Tehuana kadınına dönüştü. Yerden sürünen uzun etekler, Oaxaca kadınlarının elleriyle işlenmiş çiçekli huipil bluzlar, altın zincirler, pre-Kolombiyen yeşim takılar. Diego kahvaltısından başını kaldırdı. Onu gördü ve gülümsedi. Sanki ona bir hediye verilmiş gibiydi. Tehuana kadınlarının bir ünü vardı. İstmus pazarlarını onlar yönetirdi. Parayı idare eden, kararları veren, gücü elinde tutan hep onlardı. Erkekler balık tutar, çiftçilik yapardı. Kadınlar ise liderdi. En azından efsane böyleydi. Frida o bölgeye hiç gitmemişti. Ama iyi bir hikayenin gücünü biliyordu. Ve artık Diego Rivera'nın karısı olarak Meksika'nın ruhunu temsil etmesi bekleniyordu. O da öyle yaptı. Kostümlerle Meksika'dan daha Meksikalı oldu. Ama kıyafetlerin başka bir işlevi daha vardı. Uzun etekler hala uslanmayan bacağını saklıyordu. Özel botları yürüyüşünü dengeliyordu. Ağır takılar yara izlerinden dikkati başka yere çekiyordu. Frida bir odaya girdiğinde insanlar önce kostümü görürdü. Sonra kadını. Ama acısını asla. Kendi bedenini yürüyen bir halk sanatı parçasına çevirmişti. Ve Diego'nun koleksiyoncuları buna bayıldı. Her sabah bu bir ritüel oldu. Saçlarını yün kurdelelerle örer, başına taç gibi sarardı. Kulaklarının arkasına taze çiçekler. Bahçede varsa bugenvilla, yoksa pazardan alınmış marigold. Takı ne kadar ağırsa o kadar iyiydi. Aynanın önünde saatler geçirirdi. Parça parça kendini inşa ederdi. Her yüzük, her kolye bir anlam taşırdı. Bazen bu giyinme ritüelini resmederdi. Aynadaki yüz hep aynıydı. Ama katman katman eklendikçe bambaşka biri ortaya çıkıyordu. Çıplakken bir kişiydi. Giyindiğinde başka biri. Ve ikisi de gerçekti. Ama hiçbirisi tam değildi. Kostümle birlikte sesi bile değişirdi. Kahkahası göğsünün derinlerinden gelirdi. İspanyolcasına Zapotekçe kelimeler eklerdi. Hizmetçilerden öğrendiği. Diego onu komünist toplantılara götürürdü. Amerikalı koleksiyoncularla akşam yemeklerine. O erkeklerin arasında çoğu zaman sessizdi. Ama herkesin gözü hep onun üzerindeydi. Kadınlar bazen nereden giyindiğini sorardı. Frida ise gitmeyeceklerini bildiği köylerin adını verirdi.
Şafak vakti açılan pazarları, elbiselerini dokuyan kadınları anlatırdı. Ve o kadınlar anlardı. Frida'nın elbiseleri kostüm değil, zırhtı. Yıllar sonra fotoğrafçılar ona "Neden böyle giyiniyorsun?" diye sorduğunda, "Bazen Diego için," dedi. Çünkü o seviyordu. Ama bu sadece yarımdı. Asıl sebep şuydu. O kıyafetler Frida'ya dayanıklılık hissi veriyordu. İpeklerin, altınların altında hala kırılgan bir bedeni vardı. Ama istemezse, kimse bunu bilmek zorunda değildi. Kasım 1930. Tren, metalden yapılmış dev bir yılan gibi San Francisco'ya girdi ve Frida'yı bambaşka bir dünyaya bıraktı. Diego yeni duvar resimleri için gelmişti. Frida ise sadece boyaları ve Tijuana elbiseleriyle. Ama birden fark etti. Bu kıyafetler yanlış savaş için kuşanılmış bir zırh gibiydi. California Street'te yürürken Amerikalılar ona bakıyordu. Sanki bir müze vitrininden çıkmış bir eser gibi. Oysa onlara bambaşka gözlerle bakıyor, arkadaşlarına yazıyordu. Pişmemiş hamur gibi görünüyorlar. İlk olarak Ralph Stackpole'un stüdyosunda kaldılar. Sonra Montgomery Street'te bir eve taşındılar. Diego, Kaliforniya'nın alegorisini boyarken Frida tuvalinde hep kendini çizdi. Her seferinde daha küçük. Çünkü uzun binalar ve tatsız yemekler ülkesinde kendini küçülüyor gibi hissediyordu. San Francisco'nun zengin kadınları onu öğle yemeklerine çağırdı. Tadı olmayan yemeklerin arasında ona Meksika'yı sordular. Sanki Mars'tan bahsediyorlardı. Sonra geldi Detroit. 1932. San Francisco tuhaftı ama Detroit düşman gibiydi. Şehir gri bir gökyüzü altında koca bir öfke gibi uzanıyordu. Dağların yerini duman bacaları almıştı. Nehirler berrak değildi artık. Endüstrinin artıklarıyla ağır akıyordu. Frida buraya döküntü köy, dedi. Yeni yapılmıştı ama şimdiden dağılmaya başlamıştı. Büyük buhran Detroit'i İncil'den çıkma bir felaket gibi vurmuştu. Ekmek kuyrukları sokaklar boyunca uzuyordu. Frida, Wardell Otel'in penceresinden aşağıyı izliyordu. İyi ceketler giymiş adamlar bir tabak çorba için sıraya girmişti. Aynı anda Henry Ford'un evinde şampanya çeşmeleri hiç kurumuyordu. Diego ise heyecanlıydı. Sanat Enstitüsü'nde 27 panellik dev muralını boyuyordu. İşçileri kahraman, makineleri tanrı gibi resmediyordu. Her akşam eve dönüp montaj hattının güzelliğinden bahsediyordu. Frida ise aynı fabrikalara bakıp başka bir şey görüyordu. Hayatını bir daha asla göremeyeceği bir ürünün küçücük parçasını yaparak tüketen işçileri. Detroit'te hamile kaldı. Doktorlar hemen uyardı. Pelvis'in buna izin vermez. Ama Frida bu çocuğu bütün varlığıyla istiyordu. Zaten isim bile koymuştu. Erkekse Dieguito, kızsa Diego ne isterse. Henry Ford Hastanesi'nde doktor doktor gezdi. Her biri daha pahalıydı. Ve hepsi aynı şeyi söyledi. Vücudun bunu yapamaz. Ama Frida'nın vücudu zaten ömrü boyunca yapamayacaklarını yapmaya alışmıştı. Detroit'in hanımları onu çay partilerine çağırırdı. Hizmetçilerinden şikayet eder, ondan Meksikaca bir şey söylemesini isterlerdi. Frida onlara küfrederdi, en ağır küfürleri. Sonra gülümseyerek "Çiçekler hakkında bir şiir," diye çevirirdi. Onlar alkışlardı. "Ne kadar otantik," diye. Ama geceleri otel yatağında büyüyen karnına elini koyar ve düşünürdü. Bu çocuğu hangi dünyaya getirecek? 4 Temmuz 1932. Amerika'da Bağımsızlık Günü. Ama Frida için en zalim bağımlılıkla başladı o sabah. Otelin beyaz çarşafları kanla doluydu. Tanıdık ama yanlış bir acı. Bebeği vücudunu terk ediyordu. Diego panikle ambulans çağırırken Frida bacaklarının arasında havlularla kaybını tutmaya çalıştı. Henry Ford Hastanesi'ne götürüldü. Montaj hattının kusursuzluğunu icat eden adamın adıyla anılan bu yerde doğum ve ölüm bile verimlilikle işleniyordu. Onu 12 yataklı bir salona koydular. Yatakların arasında sadece incecik beyaz perdeler vardı. Diğer kadınların ağlamalarını duyabiliyordu. Ama hangisi doğuma, hangisi ayrılığa aitti, ayırt edemiyordu. Hemşireler İngilizce konuşuyordu. Kelimeleri anlamıyordu ama tonlarını hissediyordu.
profesyonel bir sempati. Bu sahneyi daha önce defalarca görmüş insanlar. Bebek, parçalar halinde geldi. 3,5 aylık bir umut, Amerikan Bağımsızlık Günü'nde sona ermişti. Doktorlar buna spontan abort dedi. Sanki vücudu kendi kararını vermiş, ona sormadan. Frida görmek istedi. Hayır dediler. Tekrar istedi. Bu kez tıp kitapları getirdiler. Fetüsün farklı aşamalarını gösteren siyah beyaz illüstrasyonlar, klinik çizimler. Ama ne aşk vardı o sayfalarda, ne kayıp. Diego ertesi gün geldi. Koca gövdesiyle küçük ziyaretçi sandalyesine sığmadı. Çiçekler getirmişti ama koku cenazeyi hatırlatıyordu. Sessizliği muralından bahsederek doldurmaya çalıştı. Frida boyalarını istedi. Diego ona bir metal plaka getirdi. Tuval bu acı için fazla yumuşaktı. Ve orada hastane yatağında çıplak ve kanarken en acı tablosunu yaptı. Kendi bedenini. Damarlarından 6 kırmızı kurdele çıkıyordu. Önemli şeyleri bağlayan ve koparan. Ortada mükemmel ama imkansız bir fetüs. Bir salyangoz. Çünkü her şey aynı anda hem yavaş hem hızlıydı. Bir makine çizdi. Çünkü hastane öyle hissettiriyordu. Diego'nun getirdiği orkideyi çizdi. Çoktan ölmeye başlamıştı. Kendi pelvisi. Kırık ve işe yaramaz. Kendini ağlarken boyadı. Ama tabloda gözyaşları inciler gibi duruyordu. Detroit'in silüetinde yüzen bir hastane yatağı. Uzakta fabrikalar araba üretmeye devam ederken o kan kaybından sanat üretiyordu. 2 hafta hastanede kaldı. Diğer kadınlar bebekleriyle gelip gitti. Frida ise yanına şok edici bir tablo alarak ayrıldı. Eleştirmenler bu resim için fazla ham, fazla kadınsı, fazla bedensel dediler. Metafor azdı, çıplaklık fazlaydı. Ama Frida daha iyi biliyordu. Metafor zaten bedendi. Ve onun bedeni artık çocuk doğuramayacaktı. Sadece boya ve acıya. Doğum verecekti. 1935. Frida Meksika'ya döndüğünde Diego'nun en yakınındaki ihaneti öğrendi. Kız kardeşi Cristina. Diego için çıplak poz vermişti. Eskizler hala stüdyodaydı. Diego'nun makineleri çizerken gösterdiği aynı dikkatle çizilmiş bir beden. Onlarla yüzleştiğinde inkar olmadı. Cristina ağladı. Diego omuz silkti. Bunlar olur. Hava durumunu açıklar gibi. Frida önce saçına uzandı. Diego'nun en çok sevdiği uzun siyah saçlarını kesti. Birkaç dakika içinde yerlerdeydi. Yastığının üzerinde ölü bir hayvan gibi bıraktı. Sonra Tijuana elbiselerini bir kenara kaldırdı. Meksiko City sıcağına rağmen bir ikinci el dükkanından gri yün bir takım elbise buldu. Kravat Oxford ayakkabılarıyla tamamladı. Diego'nun kadını olamıyorsa kimsenin kadını olmayacaktı. Ve sonra tablo geldi. Bir gazete haberinden. Sarhoş bir adam sevgilisini bıçaklamıştı. Yargıç neden diye sorduğunda şöyle demişti. Ben ona sadece birkaç küçük ısırık verdim. Sanki cinayet dikkatli yapılırsa önemli değilmiş gibi. Frida bu ironiyi hemen anladı. Erkeklerin seni yok edip aşk diye adlandırabilmesini, yanlış şeyler için özür dileyebilmesini. Tabloda kadını kendi yatağına yatırdı. Çıplak, kanlar içinde, çarşaflarda, zeminde, katilin kıyafetlerinde. Üstünde adam hala elinde bıçak, şaşkınlıkla bakıyordu. Ve yukarıda. Bahanesini taşıyan bir güvercin. Sadece birkaç küçük ısırık. Ama asıl çarpıcı olan çerçeveydi. Frida ahşap çerçevenin üstüne kan sıçrattı. Sanatla gerçeklik arasındaki sınır kırıldı. Kan tablodan dışarı sızar gibiydi. İzleyenler güvenli mesafede duramıyordu artık. Diego tabloyu gördü ve güldü. Her zaman gerçeğe fazla yaklaştığında gülerdi. "Dramatik olmuş," dedi. Cristina'nın önemsiz olduğunu söyledi. "Ben geçtim, sen neden geçemiyorsun?" Ama Frida biliyordu. Kız kardeş farklıydı. Aile kutsal olmalıydı. Komünistler bile bir şeye inanırdı. 3 ay boyunca takım elbisesini giydi. Saçını daha da kısa kesti. Kadınlarla ilişkiler yaşadı. Erkeklerle yaşadı. Sonra kucağında makasla, çevresinde kesilmiş saçlarla kendini resmetti. Üstüne şarkı sözleri yazdı. "Bak,
Seni sevdimse saçın yüzünden. Artık saçsızsın. Seni sevmiyorum. Sonunda saçları yeniden uzadı. Elbiseler dolaptan çıktı. Ve Frida Diego'yu affetti. Çünkü gitmeyi denemişti. Ama olmamıştı. Onlar artık aynı duvara boyanmışlardı. Birini kaldırmak, diğerini de yok etmek demekti. Ocak 1937. Meksika'ya sürgünden dönmüş yüksek profilli bir entelektüel geldi. Diego, hükümet bağlantılarıyla ona sığınma ayarlamıştı ve güvenli bir yer olarak mavi evi sundu. Frida'nın çocukluk evi bir kaleye dönüştü. Pencerelere demir parmaklıklar takıldı, kapıya silahlı muhafızlar dikildi. Artık ünlü sürgün, Frida'nın çocukken oynadığı bahçede tavuklara yem atıyordu. 58 yaşındaydı. Beyaz keçi sakalıyla öfkeli bir peygamberi andırıyordu. Yanında eşi Natalya vardı. Yüzü, yıllar süren sürgün, yoksulluk ve kayıpların izini taşıyordu. Diego böbrek sorunlarıyla hastanedeyken Frida misafirleri kontrol için mavi eve daha sık uğramaya başladı. Yaşlı adam onunla Fransızca konuşuyordu. Diego'nun anlamadığı bir dilde. İçinde hala şaşırtıcı bir enerji vardı. Her gün kilometrelerce yürür, binlerce kelime politik yazılar kaleme alırdı. Ve Frida'ya her şeyi değiştirecekmiş gibi bir yoğunlukla bakardı. Aralarındaki ilişki kitaplardan başladı. Birbirlerine satır aralarına notlar sıkıştırıyor, beğendikleri pasajları işaretliyorlardı. Sonra bu notlar geri dönüyor, yeni cevaplarla doluyordu. Derken buluşmalar başladı. Cristina'nın evinde. Cristina evde değilken. Frida, kız kardeşinin ihanetini bu kez kendi lehine bir fırsata çevirmişti. Yaşlı adam her gelişinde paranoyayla etrafı kontrol ediyordu. Haklıydı da susturulmak isteyen çok güçlü düşmanları vardı. Natalya, yani eşi, her şeyi biliyordu. Ama susuyordu. Yıllar içinde sürgün, yoksulluk, kızlarının ölümü, oğlunun kaybı. Hepsini yaşamış bir kadın için bu da sadece bir acı daha demekti. Frida ise hem acıdı ona, hem de bu acıma duygusu ilişkiyi daha heyecanlı kıldı. Suçluluk. Başka bir tat katıyordu. Ama heyecan kısa sürdü. Frida birkaç ay içinde sıkıldı. Adam zekiydi ama yatakta politik teorilerden fazla uzaklaşmıyordu. Onu görmek istemediğinde bahaneler bulmaya başladı. Temmuz geldiğinde her şey bitmişti. Ama dost kalmayı başardılar. Diego onun politik felsefesine hala bağlıydı. Frida ise çoktan inanmayı bırakmıştı. Veda hediyesi olarak bir otoportre yaptı. Bir Tijuana kadını değil, sahnenin perde arkasında kalmış bir aktris gibi çizdi kendini. 7 Kasım tarihini attı. Onun davası için önemli bir yıl dönümü ve üzerine "tüm sevgimle" diye yazdı. Tabloyu yeni evine astı. 3 yıl sonra sürgünü trajik biçimde sona erdiğinde bile tablo orada kaldı. Çünkü bazen sanatçının kendisi gider ama eser ondan uzun yaşar. 1938. Meksika'da ilkel sanat ve egzotik devrimciler bulacağım diyerek gelen André Breton, Frida'yı buldu. Tablolarına bir göz attı ve hiç tereddüt etmeden ilan etti. Doğal bir sürrealist. Frida yüzüne gülümsedi ama içinde itiraz ediyordu. "Ben kendi gerçekliğimi boyuyorum." Fakat Breton Fransızdı. Onun için her şey bilinçaltıyla açıklanabilirdi. Yine de faydası oldu. Frida'nın ilk solo sergisini New York'ta Julian Levy Galerisi'nde ayarladı. 25 tablo kuzeye doğru yola çıktı. Frida da trenle peşinden. Central Park South'taki Barbizon Plaza'ya yerleşti. Açılış 1 Kasım'daydı. En iyi Tijuana kıyafetini giydi. Altın iplikler ışığı yakalıyordu. New York'un yarısı Diego Rivera'nın karısını görmeye geldi. Ama sergiye kalanlar Frida Kahlo'nun acısıyla yüzleşti. Time dergisi tablolarını bir bombanın etrafındaki kurdele diye tanımladı. Eleştirmen nazik olmak istemişti. Ama sözcük tam isabetti. Açılış gecesi Edward G. Robinson 4 tablo satın aldı. Arkasından diğer koleksiyoncular da geldi. Frida eserlerinin yarısını sattı. Gerçek para kazanmıştı. Diego'nun parası değil, kendi parası. Eve yazdığı bir mektupta şampanya lekeleri vardı. "Bu şekilde özgür olacağım" diye yazdı. Özgür. Kelimesinin altını 3 kez çizmişti. Sonra Paris. Ocak 1939. Breton yeni sergiler vaat etmişti. Ama sözlerini tutmadı. Frida'nın tabloları gümrükte takılı kaldı. Paris ona pis ve ağır geldi.
Yemekler midesini bulandırıyordu. Sürrealistler hayallerinden konuşuyor, kendi saplantılarını derinlik diye satıyordu. Frida için boştu. Ama bir şey oldu. Louvre onun çerçevesini satın aldı. Müzenin koleksiyonuna giren ilk Latin Amerikalı eser oldu. Picasso ona el şeklinde küpeler verdi. Kandinsky iki yanağından öptü ve "İşin beni ağlatmak istiyor," dedi. Duchamp. Kimseyi kolay kolay etkilemeyen Duchamp ondan etkilendi. Kafelerde şarap içti. Faturalarını ödemeyen ünlü isimleri garsonların tanıdığı yerlerde. Ama aynı zamanda zatürreye yakalandı. Bir böbrek enfeksiyonu onu Amerikan hastanesinde neredeyse öldürüyordu. Arkadaşlarına yazdı. "Avrupa çürümüş. Eve dönmek istiyorum. Meksika'nın ışığını, yemeğini özledim." Paris'ten ayrılmak için yeterli tablo satmıştı. Ama Schiaparelli'nin tasarladığı kıyafetleri geride bıraktı. Bavulunda sadece hayatına yetecek şeyler vardı. 3 hafta süren dönüş yolunda bir tesadüf. Nicolas Muray, Macar bir fotoğrafçı. Ellerinin ne yaptığını bilen biri. Daha gemi limandan ayrılmadan aralarında bir şey başladı. Frida'nın buna ihtiyacı vardı. Devrim teorileri konuşmayan, onu film yıldızı gibi gören birine. Onu sadece güzel gören birine. Meksika'ya döndüğünde Diego'nun hala kendi ilişkileri vardı. Artık ayrı evlerdeydiler. Aralarında sadece nadiren geçtikleri bir köprü kalmıştı. Ama Frida değişmişti. Artık sadece Diego'nun karısı değildi. Tabloları satıyor, para biriktiriyor, kendi adını duyuruyordu. Artık dünyaya evli Frida Kahlo değil, kendi başına bir ressam olarak dönüyordu. 1939. Frida için bu yıl boşanma yılıydı. Tek bir ihanet değil. Yılların birikimi. Bir kemik gibi, binlerce küçük kırıkla parçalanan bir evlilik. Diego, "Sanatın için daha iyi olacak," diyordu. "Benim adım olmadan daha ciddiye alınacaksın." Ama bunu eşyalarını toplarken söylüyordu. Nezaketi bile zalimceydi. Kasım'da boşanma evrakları geldi. Karşılıklı rızayla. Kağıtlarda suçlu yoktu. Son kararnameyi beklerken Frida resme sarıldı. En büyük tuvalini çıkardı. Çünkü bazı acılar yayılmak için büyük bir yer ister. 2 Frida. Bir bankta yan yana oturan 2 Frida. Ellerini yalnızca birbirleri tutuyordu. Çünkü herkes terk ettiğinde tek teselli kendin olur. Sağdaki Frida, Tehuana kıyafetli. Diego'nun sevdiği haliyle. Kalbi bütün, göğsünden görünür. Sanki tıbbi bir çizim gibi. Kucağında küçük bir Diego portresi. Kalbine ince bir damar bağlanmış. Bu sevilen Frida, amaçlı olan ama amacı sadece Diego'ya ait olmak. Soldaki Frida, beyaz bir Victorian elbisede. Devrim öncesi uygun bir Meksikalı kız gibi. Kalbi parçalanmış, ventrikülleri açıkta. Bir cerrahi forseple kesik damarı kapatmaya çalışıyor. Kan beyaz eteğine damlıyor. Ama lekeler çiçek şekline dönüşüyor. Bu da sevilmeyen Frida. Diego'nun artık istemediği. Arka planda gri ve yeşil tonlarda bir fırtına birikiyor. Kasırga öncesi gökyüzü gibi. Ama 2 Frida sakin oturuyor. Sırtları dik, yüzleri önde. Sanki yalnızlıklarını resmi bir portreye dönüştürmüşler. Frida boşanmayı içkiyle geçirdi. Kahvaltıda tekila, öğlen brandy, akşam ne varsa. Saçını yine kesti ama bu kez tamamen değil. Diego olmayan erkeklerle, Cristina olmayan kadınlarla beraber oldu. Resimlerinde kendini yeniden yarattı. Kısa saçlı, erkek kıyafetli otoportreler. Vücuduna saplanmış oklarla yaralı bir geyik. Diego'suz kim olduğunu anlamaya çalışıyordu. 1 yıl sürdü bu ayrılık. Aralık 1940'ta yeniden evlendiler. Bu kez Diego'nun fikriydi. Ama şartları Frida koydu. Artık cinsellik yok. Ev masraflarını paylaşacak. Kendi stüdyosu, kendi parası, tablolarında kendi adı olacak. San Francisco'da Diego'nun 54. doğum gününde yeniden evlendiler. Frida hediye olarak yine kendini boyadı. Boynunda İsa'nın dikenli tacı. Yüzünde aynı ifade. Kurtarılacak bir acıya razı. Ama kimi kurtaracağını söylemeyen bir yüz. 1944.
Doktorların yeni bir çözümü vardı. Özel yapılmış çelik bir korse. Omurgasını yerinde tutmak için 28 pound ağırlığında bir kafes. Aynanın karşısında teknisyenler korseyi üzerine yerleştirirken kendini izledi. Adam soğuk metal için özür diledi. "Frida, bundan daha soğuk şeyler hissettim," dedi. Diego'yla yeniden evlenmesinden beri acı artmıştı. Suçu Diego'da değildi, zamanlamadaydı. Omurgası eski bir ekmek gibi ufalanıyordu artık. Doktorlar ona X-ray'lerini gösterdi. Beyaz kemikler, siyah bir boşlukta. Kapanan kapılar gibi birbirine yaklaşan omurlar. Yine ameliyat önerdiler. Hep öyle yaparlardı. Frida korsesini boyadı. Çünkü başka ne yapılabilirdi ki? Kırık sütun. Tuvalde vücudu ortadan ikiye ayrılmıştı. Omurgasının yerinde antik Yunan'ın tapınaklarını ayakta tutan bir sütun. Ama bu sütun da parçalanıyordu. Eksik taşlarla çökmeye hazır bir yapı. Vücudunun mimarisi artık başarısızdı. Her yerinde çiviler vardı. Yüzünde, kollarında, gövdesinde. Aziz Sebastian'ı oklarla delen resimler gibi. Ama yüzü sakin kalıyordu. Evet, gözyaşları vardı. Ama süslü, inciler gibi. Acıyı taşıyabilmesini sağlayan bir süs gibi. Arka planda kurumuş çamur gibi çatlamış bir çöl. Hiçbir şey büyümüyor, hiçbir şey yaşamıyordu. Onun dışında. Korsedeki beyaz kayışlar kahverengi derisine karşı tıbbi ama aynı zamanda neredeyse erotik görünüyordu. Acıdan öğrendiği buydu. Bazen sevgi kadar yakın, bazen sevgiliden daha derin. Gerçek korsesini aylarca giydi. İçinde resim yapmaya çalıştı ama ağırlığı yoruyordu. Önce içkiyle denedi, sonra haplarla. Morfin bulduğunda morfin, kodine bulduğunda kodine. Doktorların yazdıkları, bazen de yazmadıkları. Diego onun giderek ilaçlarla sislenişini izledi. Ama bir şey söylemedi. Çünkü ne denebilirdi? Beden istediğini isterdi. O dönemde yaptığı diğer tablolarda aynı temayı taşıdı. Yaralı geyik. 9 okun deldiği vücuduyla ormanda koşan Frida. Dikenli kolyesiyle kanarken bile başını dik tutan Frida. Diego bunları gördü. Ona yeni tuvaller, daha iyi fırçalar aldı. Sanki sanat acıyı telafi edebilirmiş gibi. Sanki boya, kaybolanı geri getirebilirmiş gibi. Ama Frida gerçeği biliyordu. Tablodaki sütun ünlü olacaktı. İnsanlar görecek ve acısını anladıklarını sanacaklardı. Ama acı dışarıdan anlaşılmazdı. Sadece tanık olunabilirdi. O yine de boyadı. Çünkü acıyla yapılacak tek şey vardı. Onu duvarlara asılacak bir şeye dönüştürmek. 1953. Doktorlar ona kendi sergisine gidemeyeceğini söyledi. Ama Frida Kahlo'yu kim durdurabilirdi? Meksika'daki ilk solo sergisiydi. Lola Alvarez Bravo'nun galerisi. Dünya bitse bile kaçırmazdı. Bu yüzden yatağını taşıdılar. Mavi evden çıkan 4 direkli yatak bir kamyona yüklendi. Galerinin ortasına kuruldu. O sedyeyle getirildi. Sirenler Meksiko City'nin trafiğinde yankılanırken. Üzerinde en iyi Tehuana elbisesi, ağır mücevherler, saçında çiçekler. Sanki kraliçeydi. Ama aynı zamanda kendi cenazesinde bir ceset gibiydi. İkisi birden. Yatakta uzanırken 200 davetliye kahkahalar attı. Kirli şakalar yaptı. Genç erkeklerle flört etti. İlaçlarını tekilayla karıştırdı. Parti onunla başladı. O ayrıldıktan sonra da sürdü. O yılın yazında bacağını kaybetti. Gangren. Dizinin altından kesildi. Günlüğüne, "Bana uçmak için kanatlar verdiler," diye yazdı. Ama uçmadı. Bazen yaşamaya direndi. Bazen pes etmek istedi. Yastığının altında sakladığı boş ilaç şişeleri Diego'nun ellerine geçti. 1 yıl daha yaşadı. Tahta bacağına Rosa adını verdi. Boyadı, süsledi. Yürürken zil taktığı için sesler çıkardı. Ziyaretçilerine yeni bir tablo gibi gösterdi. Trajedi mi, komedi mi? O artık ikisini birden yaşamaya alışmıştı. 1954 baharında karpuzlar boyadı. Canlı kırmızı, sulu, tohumu fışkıran karpuzlar. Hayatın en basit hali. Tatlı, dağınık, geçici. Son tablosuna 3 kelime yazdı. Viva la vida. Uzun yaşa hayat.
8 gün sonra 13 Temmuz'da kalbi durdu. Pulmoner emboli dediler. Ama belki de sadece yorulmuştu. Onu en sevdiği Tehuana elbisesiyle uğurladılar. Krematoryumda vücudu alevler içinde doğruldu. Saçları taç gibi yandı. Son nefesinde bile dramatikti. Epilog. Öldükten sonra mavi ev mühürlendi. Diego orada hiçbir şeyi değiştirmedi. Şövalesinin yanında boş tekerlekli sandalyesi, yatağının üstündeki aynası. Her şey olduğu gibi kaldı. Yıllar geçti. Önce adı Diego'nun karısı olarak anıldı. Tabloları küçümsendi. Fazla kişisel, fazla kadınsı dediler. Sanki beden politik değilmiş, kadın olmak devrimci değilmiş gibi. Ama 70'lerde feminist hareket onun adını yeniden yükseltti. Chicago'nun duvarlarına yüzü çizildi. Sanat öğrencileri onun otoportrelerini kadın bakışının kanıtı diye inceledi. 80'lerde ise Frida artık her yerdeydi. Madonna tablolarını topladı, filmler çekildi. Modacılar kıyafetlerini kopyaladı. Tek kaş bir ikon oldu. Bugün Diego'dan daha ünlü. Adı Google'da milyonlarca sonuç. Mavi Ev yılda yüz binlerce ziyaretçiyle bir hac mekanı. Ve onun sesi, onun acısı, bekleme odalarında, hastane yataklarında, yara izlerini gizlemeyen insanlarda hala yankılanıyor. Evet, ticareti, yüzünü sabunlara, tişörtlere basmalarını muhtemelen nefretle karşılayabilirdi. Ama şunu bilirdi. Kırık vücuduyla bile ölümsüzleşti. Kırık sütunu kendi bedeninden daha uzun yaşadı. Ve acısı başkalarını ayakta tutmaya devam ediyor. Uzun yaşa hayat diye yazmıştı ve gerçekten kastetmişti.